Son birkaç neslin uzaya ve evrenin oluşumuna dair kavrayışında devrim yaratan ve yeni sorular sormamızı mümkün kılan Hubble Uzay Teleskobu bizi bir konuda ikna etti. Daha büyük ve daha güçlü bir uzay teleskobuna ihtiyacımız var. Aslında bu fikir henüz Hubble daha uzaya gönderilmemişken bile bir grup bilim insanı tarafından 1989 yılında konuşuldu ve tartışıldı. Çünkü daha o zaman yapılan hesaplamalarla bile evrenin ilk ışıklarını, ilk yıldızlarını yani en uzağı ve en eskiyi görebilmek için teleskobun ne kadar büyük bir aynaya sahip olması gerektiği belirlenmişti. Ancak bırakın dönemin mevcut teknolojilerini, geleceğin olası teknolojileriyle bile bunun kolay kolay başarılamayacağı düşünülüyordu. Çünkü bu büyüklükte ve ağırlıkta bir şeyin zarar görmeden uzaya çıkarılmasına ve orada kullanılabilmesine imkansız gözüyle bakılıyordu. Ancak karamsarlık bir tarafa bırakıldı ve 25 yıl önce yani 1996'da James Webb Teleskobu projesi 500 milyon dolar bütçe ve 2007 yılında fırlatma hedefiyle başlatıldı. Gördüğünüz gibi bu hedefin gerçekleştirilmesi tam çeyrek asır aldı. Çok sayıda bilim insanı kariyerlerinin önemli bölümünü bu tek projeye adadı. Gelinen noktada 10 milyar dolar maliyet, sayısız test ve 14 yıl gecikmeden sonra nihayet Webb Teleskobu 22 Aralık 2021'de uzaya fırlatılıyor. Adını 1961-68 yılları arasında NASA direktörlüğü yapan ve astronotları Ay'a göndermeyi başaran James Webb'den alan bu teleskop, Hubble'ın tam 7,5 katı büyüklüğünde bir aynaya sahip. Bu teleskopla ilgili o kadar muazzam şeyler söz konusu ki size bu videoda bunları anlatmak, izah etmek istedim. Böylece bu teleskoba ilişkin haberleri takip ederken daha derin bir bakış açımız olabilsin. Evrenin doğumundan 300 milyon yıl sonra oluşmuş ilk yıldızları görmemizi sağlayacak olan bu teleskop ile daha önce hiç olmadığı kadar eski bir zamana şahitlik edeceğiz. James Webb'in sağlayacağı görüntülerin kozmosa dair anlayışımız ve kavrayışımızda en hafif tabiriyle devrim yaratması bekleniyor. Webb teleskobunun 3 ana görevi var. 1. Big Bang'den sonra ortaya çıkan ilk ışıkları gözlemleyebilmek. 2. Yıldız ve galaksilerin oluşumunu anlamak ve 3. Kepler teleskobunun belirlediği öte gezegenlerde yaşam olup olmadığını anlamak. Kızılötesi görüş ile çalışacak olan James Webb bu görevleri yerine getirebilmek için tabii daha önce hiçbir teleskobun gitmediği bir yere gitmek zorunda. Dünyadan çok uzağa, 1,5 milyon kilometre uzağa, yani Ay'dan 4 kat daha uzağa. Derin uzayda sürekli Güneş ve Dünya'nın hizasında olacağı, ufak çaplı dikey bir dairesel düzlemde kilitli şekilde döneceği bir noktaya gönderilecek. Peki neden? Çünkü çok uzaktan gelmekte olan son derece düşük enerji seviyeli ışığı ve ısıyı algılayabilmesi için gözlemlediği şeyden daha düşük ısıda ve daha az parlıyor olması lazım. Dünyadan o kadar çok yansıma geliyor ki alçak yörüngede ve hatta daha üst yörüngelerde iş görmesi imkansız. Bu nedenle James Webb eksi 240 santigrat derecede operasyonlarını yürütecek. Evrende var olabilecek en düşük ısı seviyesi mutlak sıfır olarak kabul edilen eksi 273 santigrat derece. Yani Webb teleskobunun içindeki tüm mekanizma ve aygıtların atomların hareketsiz hale geldiği seviyeden sadece 30 derece daha sıcak bir ortamda çalışabiliyor olması gerekecek. Birkaç saniye durup bunun nasıl bir mühendislik kabusu olduğunu ve bunu başarmanın nasıl bir yaratıcılık ve deha gerektirdiğini düşünmenizi rica ediyorum. Teleskobun yapımında kullanılan yapıştırıcının bile bu proje için sıfırdan icat edilmesi gerekti. Yine bu nedenle teleskobun aynaları ve bazı diğer parçaları da berilyum adında bir maddeden yapıldı. Berilyum çelikten 6 kat daha güçlü ama alüminyumun 1/3 yoğunluğunda, yani çok hafif bir materyal. Bu sayede aynalar hiç deforme olmuyor. Ne var ki berilyum kızılötesi ışığı en iyi yansıtacak madde değil. İşte o yüzden Webb teleskobunun aynaları sarı renkte. Çünkü en iyi yansıtıcı olan altınla kaplandı. Tabii mesele dünyadan uzaklaşmakla bitmiyor. Güneşin ısısı, ışığı ve manyetizmasından da etkilenmemesi lazım. Teleskop zaten çok büyük ve ağır olduğu için konvansiyonel soğutma sistemlerini üzerine eklemek mümkün değildi. Peki ne yapıldı? Pasif soğutma adı verilen bir yaklaşım geliştirildi. Teleskobun sürekli olarak uzayın zifir karanlık tarafına doğru bakması ve bu şekilde soğuk kalması sağlanacak. Bu da güneşe bakan tarafın çok özel bir materyalle perdelenmesi sayesinde mümkün olacak. İnanılmaz güçlü bir polimer çeşidi olan poliimid ile kaplı bu güneş kalkanlarından 5 adet var ve her biri insan saçı teli kalınlığında.
Açıldıklarında bir tenis kortu büyüklüğünde olacak bu kalkanların sürekli güneşi gören tarafındaki sıcaklık neredeyse suyu kaynatacak seviyede olurken hemen 1-2 metre mesafede diğer taraftaki sıcaklık eksi 240 derece olacak. Daha önce hiç bu kadar ince ve bu kadar büyük örtüler açılmadı uzayda. Dolayısıyla bunların mekanizması da son derece hassas. Çok gerilmemesi veya çok gevşek kalmaması gerekiyor. Bu güneş perdeleri için doğru şekli, doğru sayıda katmanı ve doğru açılma yöntemini bulmak bile yıllar aldı. Teleskobun tam olarak açılması ve operasyonel hale gelmesi için üzerinde 178 adet mekanizma var. Bu da uzay şartlarında sorun çıkarmadan çalışması gereken yüzlerce küçük motor ve makara demek. Bunların her biri single point failure kategorisinde. Yani bir tanesi bile düzgün çalışmazsa operasyon başarısız oluyor. Webb teleskobu 25 yıllık emeğin sonunda bir kere ve son kere fırlatılacak. Ve tüm o fırlatma, sarsıntı vesaire sonrasında ilk seferde her şey düzgün çalışmak zorunda. Tekrar yok, affı yok. 1 milyon kilometre uzaklaştıktan sonra zaten hiç tamir etme şansı yok. Bu ne demek? Teleskoptaki tüm mekanizmaların yerçekimsiz ve soğuk ortamda mükemmel şekilde çalışacağı burada yeryüzünde test edilmiş olması lazım demek. Yani bu ortamların bu teleskop için dünya üzerinde yaratılması lazım. Teleskobun teknisyenleri için en zorlu kısım bu olmuş diyebiliriz. Çünkü örneğin güneş perdeleri mekanizmasını test ediyorsunuz ve açılıyor ama belki de yer çekiminin de etkisi sayesinde fazla bir çekişe gerek kalmadan açılıyor. Uzayda o motor güçsüz kalacak. Motoru fazla güçlü yaparsanız bu kez de perde yırtılacak. Teleskobu derin havuzlarda suyun içine sokarak bu testler yapılamayacağı için farklı yöntemler bulunmak zorundaydı. Karşı güç uygulayacak, kapakçıkların ve aygıtların ağırlığını dengeleyecek mekanizmalar geliştirildi. Bu testler için geliştirilen cihazlar da ayrıca test edilmeliydi çünkü yanlış bir hesaplama nedeniyle aynalar kırılabilirdi. Ayrıca o düşük ısılarda çalıştığından emin olmak için de Houston'da bulunan dünyanın en büyük kriyojenik vakum odası kullanıldı. Tüm bu projenin esas beyin yakan kısmı da şu oldu. Bu teleskop oda sıcaklığında inşa edildi. Ama ısınan nesneler genleşir, soğuyan nesneler çeker ve küçülür. Dolayısıyla teleskopun her parçası, üzerindeki aynalar da dahil her şey bilerek hatalı oranlarda imal edildi ki hedefe vardığında doğru ölçeğe gelsin. Bu teleskopla ilgili her şey tam bir mühendislik kabusu yani. İşte tüm bu testlerden ve aşamalardan sonra James Webb uzaya fırlatılma onayını Temmuz 2021'de aldı. Peki Webb neden sadece kızılötesi görüş ile çalışacak? Çünkü hali hazırda Hubble'ın görebildiği şeyleri görmeye çalışmıyoruz. Bizim gözlerimizin algılayabileceği optik dalga boyundaki ilk fotonlar yola çıktığından beri evren durmadan genişliyor. Dolayısıyla hareket eden uzaklaşan fotonların dalga boyu da uzuyor. Işıkta renk kayması oluyor ve kırmızıya kızılötesine kayıyor. Evrende ilk ışıklar haliyle ilk yıldızlardan çıktı. O ana kadar zaten kapkaranlık. Isıdan başka tespit edilebilecek bir şey yok. O andan sonra evren genişledikçe bize doğru gelen ışığın tayfı sadece kırmızıya kaymakla kalmadı. Aynı zamanda zayıfladı da. Neticede algımızın ötesine geçerek tespit edilmesi çok zor hale geldi. Evrenin bu bebeklik dönemine ait şeyleri sadece kızılötesi görüşle baktığımızda görebiliyoruz. Peki ayna neden büyük olmak zorunda? Gelen fotonlar zayıfladığı için herhangi bir şeyi algılamak adına çok daha fazla sayıda foton yakalamamız lazım. Ayna bir ağ gibi. Ne kadar büyükse o kadar güçlü ve etkili. Bu anlamda yeni ağımız 6,5 metre çapına ve 25,4 metrekare yüzey alanına sahip. Teleskobun isminde de İngilizce ağ anlamındaki web kelimesini çağrıştıran bir kelime olması çok güzel bir tesadüf. Evrenin gizemlerini yakalayacak olan bir ağ. Tabii bu kadar geniş yüzeye sahip ultra pürüzsüz bir aynayı imal etmek bir dert, onu rokete sığdırmak başka bir dert. İşte tüm bu dertleri aşabilmek için resmen yeni teknolojiler geliştirildi ve icatlar yapıldı. Avrupa Uzay Ajansı'nın Arion 5 roketine sığması gereken 6,5 ton ağırlığındaki bu teleskobun aynaları bu nedenle altıgen petek formunda 18 parçaya bölündü ve katlanması sağlandı. Peki ama tek parça olmayan bir ayna nasıl ultra pürüzsüz olabilir? Aşılması gereken en büyük teknik sorunlardan biri bu oldu. Ama neticede öyle bir menteşe mekanizması yapıldı ki ayna açıldığında hata payı 15 nanometreye düştü. Yani bir bakterinin boyu kadar. Webb teleskobu ne kadar mı hassas? Bu teleskopla dünyadan Ay'a bakacak olsak Ay yüzeyinde kanat çırpan tek bir arının yaydığı vücut ısısını net şekilde tespit edebilir ve onu net şekilde görebilirdik. Bunu yapabilmek adına teleskobun üzerinde 4 enstrüman var. 2 kamera ve 2 spektrograf. Aynaların yakaladığı fotonlar bu aygıtlara gidiyor.
Spektrograf veya daha bilinen adıyla spektrometre, elektromanyetik spektrumun belli bir bölümü üzerinde ışığın özelliklerini ölçen bir alet. Spektroskopik analiz yöntemi materyalleri belirlemek için kullanılıyor. Işığın tayflarını ölçerek baktığımız şeyin yaşını, kütlesini belirleyebiliyoruz. Çünkü ışık çarptığı her maddeden farklı şekilde yansıyor. Big Bang'den sonra hidrojen ve helyum atomları dışında pek bir şey yoktu. Bugün element tablosunda yer alan hemen hemen her şey yıldızların doğumu sayesinde üretildi ve ölümü sayesinde evrene saçıldı. Bu sebeple James Webb bize sadece veya ağırlıklı olarak helyum ve hidrojenden meydana gelen oluşumlar gösterirse evrendeki ilk şeylere baktığımızı bileceğiz. Tabii bu aynı zamanda bir öte gezegende organik maddeler ve yaşamın izleri olup olmadığını da anlamamızı sağlayacak. Çünkü bazı gazlar, moleküller sadece canlı organizmalar tarafından yapılabiliyor. Her ne kadar gezegen bulmak için geliştirilmiş bir teleskop olmasa da bu iş için de kullanılabilecek. Var olan teleskoplarla bir yıldızın etrafında dönen öte gezegen var mı yok mu, varsa kompozisyonu ne, bunları anlayabiliyoruz. Ama James Webb ile öte gezegenin çok daha detaylı bir resmini belki çekebileceğiz. NASA, ESA ve Kanada Uzay Ajansı liderliğinde 15 ülkenin katılımlarıyla ve işbirliğiyle bu proje şimdi son aşamasında. Herhangi bir yeni sorun çıkmazsa Fransız Guyana'sında bulunan uzay merkezinden fırlatılacak. Peki her şey yolunda gitti ve teleskopumuz hedef yörüngesine ulaştı. Kaç yıl iş görecek? Tüm bu çabanın karşılığı ne? Çalışacağı ortamın koşulları nedeniyle James Webb'in görev süresi maalesef sadece 5 yıl. Ancak her şey yolunda gittiği takdirde bu sürenin 10 yıla kadar uzayabileceği umut ediliyor. Son olarak videoyu tamamlamadan önce muhtemelen aklınızda çakılı kalan en önemli sorunun da cevabını vereceğim elbette. O aynaya ne kadar altın gitti? Hani eskaza yakınlara bir yerlere düşer ederse heyecanlanıp bulmaya çalışmaya gerek var mı? Hayır, yok. Sadece 1000 atom kalınlığında bir sprey katmandan bahsediyoruz. Aynaların üzerindeki tüm altını kazıyıp birleştirseniz bile bir golf topu etmiyor. Şaka bir yana, Webb teleskobundan gelecek ilk görüntüler için heyecanlanmaya başlayabilirsiniz. Çünkü insanlık daha önce hiç görülmemiş olanı görecek ve her şeyi anlamaya bir adım daha yaklaşacağız. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim. Ciao.